Evren sizinle ilgilenmez. Yani evrenden bir şey çağıramazsın. Evren sana hizmet etmiyor. Burası bir mekan ve algılanabilir en büyük mekan. Bütün hayat mekan zaman içerisinde deneyimlenir. Evet, ben düşünüyorum, istiyorum ve hayatımda gerçek olmasını istiyorum. Ya sen hiçbir şey yapmadan, öncelikle doğuştan sahip olduğun zihin, akıl, zeka araçlarını kullanmadan hangi deneyimi yaratacaksın hayatında? Herhangi bir şekilde bir şey için özveri göstermeden, özverinin göstermenin ne demek olduğu hakkında en ufak fikrin yokken neyi hayatını deneyim haline dönüştürecek? Bir insan çekim yasası gibi böyle hiçbir şekilde akla mantığa hizmet etmeyen çalışmaları dahil olarak hile yapar. Kendisini kandırır ve hiçbir yere de bu nedenle ulaşamaz. Çekim yasası nedir hocam? Çekim yasası konusu dönüyor sürekli. Böyle çekim yasası işte evrene gönder, evrenden gelsin, evrene gönder, iste gelsin evrenden falan. Bir de bununla bağlantılı olarak şey var. Bilinçaltı temizleme. Şu konularla ilgili sizden hakikaten bilgi rica ediyorum. Şu bilinçaltı temizliği olayı, bir de çekim yasası. Yani bu ikisi sürekli dönüyor. Sizin de yorumlarınızı almak istiyorum. Şöyle, o zaman bu iki soruyu ayıralım. Öncelikle çekim yasasından bahsedeyim. Akabinde bu bilinçaltıyla alakalı hikayeden bahsedelim. Sorgulayarak bahsedelim. Yani bana göre, ona göre, şuna göre değil. Hani akıl, zihin, zeka araçlarını kullanarak sorguladığımızda nasıl çıkarımlar yapabiliriz? Geçenlerde bir çekim yasası bir yalandır diye bir paylaşım yaptım. Çekim yasasının gerçek olduğunu düşünen insanlar tepki gösterdi. Hatta bunların içerisinde çok komik. Bir fizik öğretmeni, altını çiziyorum, fizik öğretmeni. İşte siz öyle şeyler söylüyorsunuz ama o iş öyle değil. Dedim ki, ve profilini yazmış hanımefendi. Öncelikle hani bunu neye göre, eğer bir kimliğiyle alakalı bir bilgi varsa yorum yazmadan önce arkadaşlara bakıyorum hani bunu kim yazıyor. Çünkü kişiye göre cevap vereceğim. Ve orada yazmış fizik öğretmeni diye hanımefendi. Ve gerçekten trajikomik bir durum. Kendisinin cevabı şöyle oldu. İlk başta tepki göstermiş herkes gibi. Dedim ki yani neden sonuç ilişkisi içerisinde neden çekim yasasının bir yalan olduğunu ifade ettim sizlere. Burada neyi anlamadınız? Eğer illa ısrarla siz bir fizik öğretmeni olarak hayır çekim yasası vardır diyorsanız o zaman yapmış olduğunuz meslek içerisindeki mesleki bilgilerinizi anlamamışsınız o zaman. Hanımefendi sonra çok daha komik bir cevap verdi. Gerçekten hani trajikomik diyorum. Çünkü bir trajedi var ortada. Kendisi şunu cevap verdi. Ama siz bizim fizik yasalarımızla bunu anlatıyorsunuz ve ifade ediyorsunuz. Bizim fizik yasaları derken yani bir zümre mi var? Yani fizik öğretmenlerine dair bir fizik yasaları var ama onlar normal evrensel fizik yasalarının dışında. Çünkü onlara ait yani. Onlar sadece kullanıyor. Bu cahil bir akademisyen bakış açısı. Gerçek anlamda cahillik. Tabii ki bunu zümreye ayırıyorum. Bilgiye saygı duyan, gerçek anlamda sorgulayan, akıl, zeka, zihin araçlarını kullanan Celal Şengör gibi beyefendileri ayırıyorum tabii ki. Çünkü bilimle uğraşmak bir önemli bir nokta ve bunu nasıl yaptığımız ve nasıl baktığımız çok önemli. Yani bizim fizik yasalarımızda ama siz durumu açıklıyorsunuz. O zaman yapmış olduğunuz mesleği anlamamışsınız daha siz. Ve böyle bir noktada bir de düşünün, bir öğretmen olarak insanlara, öğrencilere fizik öğreten bir hanımefendi. Öncelikle fiziğin, bilimin, akıl, zihin, zekanın ne olduğunu anlamamış. Tabii ki bunu bir trajikomik bir durum. O an böyle bir diyalog içerisinde görmüş olduğum duruma dolayı bir üzüntü deneyimledim. Yani dedim hani böyle olmaması gerekiyor. İnsanlar çok daha farklı bir düzeyde konuya bakarsa, sorgularsa o zaman başka çıkarımlar yapacak. Yani çekim yasası niye yoktur? Çünkü bu hayatta hiçbir şey çekemezsin. İnsanlar niye peki böyle bir şey çıktı? Aslına bakarsak sürecine işte kuantum fiziğiyle, hatta teorik fizikle beraber insanların düşünce deneyleri arttıkça böyle Secret gibi, Sır gibi işte kitaplar, belgeseller çıktı. Ondan sonra akabinde yok kuantum çalışmaları, işte manyetizma, yok bilinçaltı temizliği gibi, bu böyle zincirleme bir reaksiyon olarak devam etti. Ama her şeyin başlangıcı o Secret oldu. Yani sizlere sorsam bu belgeseli izleyen veya kitabını okuyan nerede sır? Yani kitabın baştan sona sır, ismi bile sır ama sır yok ortada. Dolayısıyla bu böyle kendini bu evrenin içerisinde, algılanabilir evrenin içerisinde küçücük bir gezegen, dünya gezegeninde yaşayan 2 tane kolu, 2 tane bacağı, bir tane de kafası olan canlının evren için çok önemli olduğunu zannetmesidir bu. Evren sizinle ilgilenmez. Yani evrenden bir şey çağıramazsın. Evren sana hizmet etmiyor. Burası bir mekan ve algılanabilir en büyük mekan. Bütün hayat mekan zaman içerisinde deneyimlenir. Einstein bunu anlattı. Bir kere öncelikle kuantum fiziğini
fiziğini bahseden veya kuantum manyetizma, kuantum eğitimleri gibi böyle başlıklarla bahseden insanlara ilk etapta şunu sormak lazım. Yani bir insanın öncelikle kuantum mekaniğinden ve fiziğinden bahsedebilmesi için öncelikle klasik fizik bilmesi gerekmez mi? Yani klasik fizik bilmeyen bir insanın kuantumdan bahsediyor olması bu şey gibi öyle olduğunu zannettiği, düşündüğü bir şeyden, hikayeden bahsetmesidir. Dolayısıyla bütün her şey böyle çıktı. Evet, ben düşünüyorum, istiyorum ve hayatımda gerçek olmasını istiyorum. Ya sen hiçbir şey yapmadan, öncelikle doğuştan sahip olduğun zihin, akıl, zeka araçlarını kullanmadan hangi deneyimi yaratacaksın hayatında? Herhangi bir şekilde bir şey için özveri göstermeden, özverinin göstermenin ne demek olduğu hakkında en ufak fikrin yokken neyi hayatını deneyim haline dönüştüreceksin? En fazla deneyimi dönüştüreceğini zannedersin. Bu eylemsizliktir bir taraftan. Ben hiçbir şey yapmayayım. Hayat böyle kolay ilerlesin. Ben para kazanmak için çalışmak da istemiyorum. Çalışmak da istemiyorum zaten ama param olsun. Para istiyorum. Para çekme seansları. Parayı çekemezsin. Bir kere çekemezsin, fizik kurallarına aykırı, çünkü paranın ayakları yoktur. Sen gerekli bir şey için istediğin yolda özveri gösterirsin. Özveri gösterdiğin takdirde yan sonuçlardan bir tanesi para kazanmak olur veya istediğin o finansal özgürlüğü elde etmek olur. Bunun için herhangi bir şekilde eyleme geçmeden ben oturayım ama benim istediğim gerçek olsun. Bir kere bu fizik kurallarına aykırı. Bu içinde yaşadığımız dünyanın veya evrenin içerisindeki fizik kurallarına aykırı. Fizik kurallarını bilmeyen insanlar sonra bir şeyleri kendisine çekebileceğini zanneder. Bir de buna gerçek olduğuna inanan insanlara, benim gibi içerik hazırlayan insanlar olduğuna tepki gösterir. Hayır, öyle değil. Peki sebep, ortaya bir fikirle gel en azından. Yani ben seninle bu konuyu konuşmak, hatta tartmak isterim. Eğer ortada bir konuda fikrimiz varsa o zaman fikirleri birbirimizle karşılıklı olarak tartarak tartışabiliriz ve bu inanılmaz öğrenici, öğretici bir diyalog olur. Yani ama hayır, o öyle değil, sen öyle zannediyorsun. Peki senin buradaki önermende ne öneriyorsun ortaya? Senin fikrin ne? Hayır ama var. Ben Skrit kitabını okudum ama var olduğunu düşünüyorum. En fazla var olduğunu düşünmeye devam edersin. Muhtemelen de ömrünün büyük bir kısmı var olduğunu, hala bunu arayarak geçecektir. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Eyleme sorsak, ya sen hiçbir şey sorgulamazsın, anlayabilir misin ya? Anlayamadığın bir şeyi öğrenebilir misin? Yani şu çekim yasasının içerisinde akıl nerede? Zeka nerede? Böyle insanların hiç bilmediği akıl kavramından bahsetmiyorum. Gerçek anlamda aklın ne olduğunu sorgulayan ve sorgulayıp bu aracı kullanan insanlardan bahsediyorum. Bir insan çekim yasasının içerisinde aklı nasıl var edebilir? Zekayı nasıl var edebilir? Nasıl zihin aracını etkin kullanıp kendi istediği gerçekliği yaratabilir? Bir insan bu araçları kullanmadan en fazla gözler açık bir şekilde uyur. Bir de tabii ki günümüzde böyle hani bu tarz yayınlar artık sosyal medya araçlarıyla, YouTube, Instagram veya TikTok gibi araçlarla inanılmaz yayın yapılıyor. Ve tabii ki bu yayının sonucunda da insanlar böyle bir şeyin var olduğunu düşünüyor. Bir de tabii ki işte bak, ben istediğim bolluk bereket çalışmaları yapıyorum. Bak ne kadar bolluk bereket içerisinde yaşıyorum gibi, aslında gerçekte var olmayan, kişinin bile öyle zannettiği bir portre çizdiğinde insanlar bunun gerçek olduğunu zannediyor. Alakası yok. İnsanın gerçekliği aslında kendisi nedir? Yani bir insan dışarıya eğer böyle çok lüks kıyafetlerle, eşyalarla lüks bir hayatını lanse ediyorsa en fazla onu gösterebileceği şey odur. Peki ne kastı bu sana? Hani bu eylemin içerisinde akıl nerede? Zeka nerede? Bunların hiçbirisi yok zaten. Dolayısıyla bir insan eğer bu örneklemelerle dolayısıyla bile ben işte çok zengin olmak istiyorum düşüncesiyle bile yani gidip hiçbir akıl, zeka, zihin araçlarını barındırmayan çekim yasasına inanmak istiyorsa inanabilirsin tabii ki. Bu senin tercihin. Hani herhangi bir şekilde insanların sınırlarına girerek neyi nasıl inanacağını, ne şekilde inanacağını müdahale etmek değil. Ama benim buradaki tek amacım her şeyi beraber sorgulamak. Bir insan sorgulamadığı bir şeyi anlayamaz. Anlayamadığı bir şeyi öğrenemez. Öğrenemediği bir şeyi uygulayamaz. Ve bu hayatın gerçekliği tam olarak budur. Yani bir insan oturduğu yerden ben şunu öğrenmek istiyorum. Peki gerçekten öğrenmek için ne kadar özveri göstereceksin sen? Yani halbuki insanlar şunu fark etse, hayatları içerisinde mesela yürümek. İnanılmaz bir eylem yürümek. Her insanın küçük insanken yapmayı öğrendiği bir şey. Eğer 5 defa hak verseydin kendini yürüyemeyecektin bugün. Hayatın boyunca da yürüyemeyecektin. Halbuki sen hiç durmadan, hiçbir beklentin, çıkarın, menfaatin olmadan sadece yürümeye odaklandın ve yürümeyi öğrendin. Şimdi aynı eylemi bu kadar basitlikte ve netlikle hayatındaki var olan her durum için baksan, ben şunu istiyorum. O zaman özveri göstereceksin. Yani sen herhangi bir şekilde oturduğun yerde yürümeyi öğrenemezsin. Öğrenemeyeceğini de zaten fizik kuralları çerçevesinde çocukluk zamanından biliyorsun. Ben uyduruyorum şu an. Şunu yapmak istiyorum. Hayatımda şu aktiviteyi yaparak işte güçlü bir fiziksel bedene sahip olmak istiyorum. O zaman antrenman yapmalısın. Antrenman yapmadan o kasları eğer hile yapmak istiyorsan o zaman gidip steroid kullanırsın, ilaçlar kullanırsın. Antrenman yapmadan kaslı bir vücuda veya seksi bir vücuda sahip ol. Bu hiledir. Bunun içerisinde akıl yok, zeka yok. Yani bunu sırf yapmış olmak için yapıyorsun. Öncelikle başka insanları değil, kendini kandırıyorsun. Çekim yasası da tam olarak durum bundan ibarettir. Ben hiç spor
yapmayayım. Estetik gidip ameliyat olayım. Benim kaslarım çıksın burada. 6 tane six pack. Çıksın ama inanılmaz şekil gözükeyim. İnsanlar da onu görsün. Ben kaslı olduğumu düşüneyim. Kendini kandırıyorsun. Bütün konular bunun üzerine. İkinci konuya gelirsek hani bilinçaltı ve kuantumla alakalı. Şimdi aslında bunların hepsi birbiriyle zincirleme. Herkes konuya farklı bir yerden işte çekim yasası odağını kullanarak, ki kuantumda zaten ilk çıkış kaynağı bu. Düşünce deneyleri arttıkça insanlar kendi kuantum alanlarını yarattı ve o kuantum alanlarının gerçek olduğunu zannediyor. Öncelikle bir insanı gerçekten kuantumla ilgileniyorsa o zaman açıp kuantum fiziğiyle alakalı gerçek anlamda yapılmış çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri temas etmesi gerekiyor. Yani bir insan kuantum belirsizliğinin ne olduğunu bilmeden istediği kadar kuantum çalışması yapsın. Bunların hepsi hikayedir. Zaten bir insanın hayatında yaratacağı gerçekliği başkası yaratamaz. Yani başkası size bir gerçeklik yaratamaz. O ancak kandırmacı olur. Zihin kodlama eğitiminde benim insanlara sunduğum şey aslında insanlara kendilerini hediye ediyorum. Yani ben onlara dışarıdan bir araç vermiyorum. Çünkü zihin kodlama eğitimi insanın doğuştan sahip olduğu zihin, akıl, zeka araçlarının kurulu bir sistemdir. Bir metodolojidir. Yani ben sana dışarıdan bak bunu böyle yap, böyle bolluk bereket çalışması yap, affetme çalışması yap, kuantum çalışmaları yap, bilinçaltını temizle. Temizlersen bak her şeyi unutacaksın gibi böyle afaki, mesnetsiz, içerisinde en ufak bir sorgulamanın olmadığı araçları vermiyorum. Benim verdiğim şey insanın zaten doğuştan sahip olduğu ve bu zamana kadar hiç kullanmadığı, oraya bakmadığı için, çünkü ne olduğunu bilmiyor zaten, hiç kullanmadığı araçları kullanmasını sağlıyorum. Yani aslında onu ona hediye ediyorum. O yüzden bir insanın hayatında bir ay gibi kısa bir sürede nasıl bu kadar çok büyük bir dönüşüm var oluyor? Kendisinin ötürü. Aslında ona verdiğim en değerli şey bu araçların ne olduğu, ne işe yaradığı ve nasıl stratejik düzeyde etkin kullanacağı bilgisini uygulamalı olarak gösteriyorum. Her şey sorgulamayla başlar. Bilinçaltı temizlik kısmında da insanların en büyük yanılgısı işte bilinçaltımızı şu çalışmalarla, işte Psyche gibi bunun gibi bir sürü çalışmalar var bilinçaltı ile alakalı. Biz bu çalışmaları yaparak bilinçaltını temizleyelim. Bilinçaltını işte şöyle dönüştürelim. Öncelikle bilinçaltının ne olduğunu tanımlayalım. Böyle bir soyut kavramı nasıl somutlaştırabiliriz? Burada en çok kullandığım metaforlardan bir tanesi bilgisayar metaforu. İnsanoğlu, neden bu metaforu kullanıyorum? Çünkü insanoğlu kendisini modelleyerek aslında bilgisayarları icat etti, keşfetti ve yarattı. Yani bilgisayardaki yazılım insanın zihnidir. Bilgisayarın var olmasının ihtiyaç duyduğumuz ikinci şey donanımı ise insanın fiziksel bedenidir. Bilgisayar metaforu içerisinde kullanabileceğimiz bir bilinçaltı tanımını nereye koyabiliriz? Tam olarak burada şunu şu şekilde tanımlayabiliriz. Aslında bir kişi kendi hayat deneyiminde kaydettiği tüm bilgilerin var olduğu yer hard disktir. Yani burası bilinçaltıdır. Kişi peki nasıl buraya hayatındaki deneyimleri kaydediyor? Duygu ve düşünceleriyle hayatınızın içerisindeki herhangi bir deneyimi düşünün. İsterseniz çok keyifli veya size keyif vermeyen bir deneyimi. Bu siz deneyimi aslında duygu ve düşüncelerinizde kaydediyorsunuz. Ve kaydettiğiniz yerde sizin bilinçaltınız. Tam olarak da zaten Sigmund Freud'un, yani bu bilinçaltı tanımını literatüre dahil eden kişinin tanımladığı şey de tam olarak buydu. Siz bugün herhangi bir şekilde geçmişte deneyimlediğiniz bir durumu duygu ve düşüncelerinizi nasıl kaydettiğinize dair en ufak bir sorgulama yapmazsanız, ki nasıl kaydediyorsunuz? Algılama biçiminize göre kaydediyorsunuz. Yani zihin aracınızla nasıl kayıt yapacağınızı belirliyorsunuz. Hangi tanımları, hangi sıfatları kullanıyorsanız. Dolayısıyla siz zihin aracınızı eğitmeden, yani zihninizi eğitmeden hayatınızda hiçbir şey dönüştüremezsiniz. İsterseniz bilinçaltınızı temizleyin, fırçalayın, cifleyin ya da format atın. Hiçbir şekilde hayatınızda bir dönüşüm yaratamazsınız. Bir dönüşüm yarattığınızı düşünüyorsanız da bu kısa süreli bir şekilde onun yerine bunu koyalım, hadi bir de böyle bakalım durumu olur. Dolayısıyla bir sonuca gidemezsiniz. Hayatınızda eğer bununla alakalı herhangi bir eğitimlere veya çalışmalara katıldıysanız bu şu andan o ana bakıp hayatınızda neyin değişip değişmediğini görebilirsiniz. Herhangi bir şekilde hayatınızda deneyimlediğiniz, bir insana deneyimlediğiniz bir durumla alakalı onu kendinizi affetme durumunda sokmanız bile bir durumu aslında sorgulamadığınız için yanlış anlamaktır. İstediğiniz kadar affetme çalışmanızı yapın. Siz birilerini yargılıyorsanız, eleştiriyorsanız, suçluyorsanız anlamamışsınızdır. Anlamadığınız için de kendinizi bu şekilde affetme durumu içerisinde bırakırsınız. Ondan sonra gidersiniz affetme çalışmalarına, hiçbir şeyi affedemediğinizden bahsedersiniz. Bir de insanların tabii ki bununla alakalı böyle doğudan hiçbir şekilde doğu öğretileri içerisindeki durumu anlamayıp o sözcüklerin altındaki derinliği anlamadan bugün Batı'nın bir de getirdiği
yeni kavram var. İşte teslimiyet, teslim olmak, kabul etmek gibi, bunların hepsi hikayedir. Bir insan gerçekten öncelikle bir şeyden bahsedecekse o bir şeyin nasıl var olduğunu, insanların nasıl o tanımı, kavramı var ettiğini sorguladığı takdirde ancak bunu anlayabilir. Burada sorgulamaktan da kendine göre ezbere bir şekilde sorguladığını düşünmekten bahsetmiyorum. Buradaki sorgulamaktan kastım gerçek anlamda akıl aracını kullanarak çok yönlü sorgulama stratejisini kullanmaktan bahsediyorum. Dolayısıyla bunların hepsi neden hikayedir? Bu yüzden hikayedir. Herhangi bir insan bilinçaltını temizleyerek, kuantum çalışmalarıyla veya çekim yasası gibi böyle hiçbir şekilde akla mantığa hizmet etmeyen çalışmaları dahil olarak hile yapar. Kendisini kandırır ve hiçbir yere de bu nedenle ulaşamaz. İyi ki varsın ve iyi ki beraber varız.